İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuz. Cumartesi akşamı bugün beraberiz sizlerle. Güzel bir yayın olacak. Çok haber var. Arda Güler'le ilgili 2 haber var. Onu önceden söyleyeyim ama öncelikle bugünün başlıklarına geçiyoruz. Bugün neler anlatacağız? Arda Kenan haberi nereden çıktı? Arda ile Kenan Yıldız'ın aynı takımda oynayacağı, Arda'nın Juventus'a transfer olacağı noktasında bir saniye benim kameramda şöyle fazla sola kaymış sanırım. Şöyle bir düzelteyim. Tamam, şimdi ortadayım. Ancelotti'nin sözleri şoke etti. İşte asıl bugünün gündemi de bu. İkinci haber, yani ikinci anlatacağım haber. Ancelotti yemekte Arda Güler'e ne dedi? Onu anlatacağız. Sonradan geçeceğiz gündemimize. Sabırlar taştı diyeceğiz öncelikle ve sonra Fransa'da Osimhen hazırlığı dedikten sonra da mental olarak çöktü. Kim acaba? Bu başarı gündem olmadı diyeceğiz. Birazcık isyan haberi bu ve Bursa gaza topla basacak diyeceğiz ve son olarak da uçarak tarih yazdılar diyerek de günü kapatacağız. 45 kişiyiz. Çok güzel bir yayın olacak. Bugün Arda Güler'le ilgili anlatacağım ikinci haber sadece bende dinleyeceksiniz. Daha doğrusu ilk defa bende dinleyeceksiniz. Çünkü çok yeni bir haber. Türk basınında henüz haber olmadı bu gelişme. Onu da söyleyeyim. Bugün dinleyeceksiniz o haberi. Başka bir isim düşünmüyorlarmış. Kerim hoş geldin. Sky Sports Almanya'da geçiyor bu iddialar. Biliyorum, hepsini yakından takip ediyorum. Özlem Güven hoş geldin. Ertuğrul Çağlar, Abdülkadir Savcı, Ay ve Ivyax, pardon yanlış okudum. Ivyax hoş geldin. X Red Rose hoş geldin. Doktor Drev ilk sen yazdın. Gördüm. Selamünaleyküm. Çiğdem Karagöz Havalı GT hoş geldin. Atilla Cahit, Furkan Kaymaz ve birçok kişi, çok fazla yazan var. Erkan Erdem. Ben böyle sizleri canlı yayında okuyunca canlı yayından sonra izleyenler bana kızıyor. Çok fazla canlı yayında gelenleri okuyorsun diye, ama burada insanlar, ki ben de bazılarının canlı yayınlarına katılıyorum ve bir şey yazdığım zaman yazdıklarımın söylenmesi hoşuma gidiyor. Bunun ne demek olduğunu bildiğim için de elimden geldiğince gözümden kaçırmadan yazan herkesin bir şekilde ismini burada okumaya çalışıyorum. Özgür Tuma, Yakup Karakoç. İlk haberimizi anlatırken hiç yorumlara bakmayacağım. Çünkü ilk haber de önemli ve onu ayrıyetten video olarak da paylaşacağım kanalımda. O yüzden ilk habere geçiyoruz. İlk haberimiz Kenan Yıldız'la ilgili gelişme. Futbol severler gerek ulusal liglerde gerek uluslararası liglerde Kenan Yıldız ve Arda Güler'i takip ediyor. Biliyorsunuz Ocak ayında Arda Güler'le ilgili bazı transfer haberleri altı yazılıyor, çiziliyor. Fakat bunların birçoğu da yalanlanıyor. Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızını Almanya Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen yakından takip ediyor. Bu iddiaların hepsi Sky Spor Almanya'da geçiyor. Ancak İspanyol basınına göre Leverkusen'den Yıldız isme gelen tekliflerin hepsi reddedildi. Fakat bir kulüp daha var. Arda Güler için devreye giren. İspanyol gazeteci ve TV yorumcusu Eduardo Inda. Daha önce de ben onunla ilgili haberleri anlatmıştım. Eduardo Inda canlı yayında Arda Güler'le ilgili bomba bir haber verdi. Inda 19 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A devi Juventus'un talip olduğunu söyledi. 2025'te Kenan'la Arda aynı takımda olabilir. Kimmiş bu Eduardo Inda? Şu arkadaşımız Eduardo Inda. Kendisi İspanyol TV yorumcusu. Onu söyleyeyim. İspanya'nın Ahmet Çakar'ı diyeyim. Yani Güntekin Uysal Güntekin Onar diyecektim de değil. Ahmet Çakar'ı diyeyim. Kenan'la Arda aynı takımda olabilir diyor. İspanyol gazeteci Juve'nin Ocak ayında yıldız futbolcuyu kiralamak istediğini aktardı. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 2025 yılında iki milli futbolcu aynı takımda oynayacak. Bu arada bu adamın kendine ait de bir şeyi var. Haber sitesi, daha doğrusu haber sitesi değil de haber ajansı var. Haberleri dağıttığı, sattığı bir ajans var. Oradan geçirdiler bu haberi. Yani Juventus'un Arda Güler'i istediği. Fakat İspanyol basınında Defensa Central diye bir gazete var, biliyorsunuz ki bu Madrid'in kendi özel kişisel gazetesi gibi bir gazete. Madrid verdiği mesajları falan buradan veriyor takım olarak. Yani basın aracılığıyla bir şey verecekse burayı kullanır. Burada muhabirleri 7/24 işte, Santiago Bernabéu'dalar, Real Madrid kampındalar, idmanlarındalar. Çok yakınlar kulüp olarak ve
Buradan Defensa Central'dan Eduardo Inda'ya resmen tokat gibi bir haber yayınlıyorlar. Bu haberi yayınladıktan sonra adeta tokat gibi bir haber yayınlıyorlar Eduardo Inda'ya. Diyorlar ki Eduardo Inda'nın tüm iddiaları yalan. Ancak Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen internet gazetesi bakın neler yazmış. Eduardo Inda'nın bugün haber sitelerinde söylediği ve altını çizdiği Arda Güler'le ilgili haberlerin Juventus'a transfer olması ve Juventus'un Real Madrid'e temasta bulunması haberlerinin tamamı yalan. Florentino Perez böyle bir şeyin olmadığını, mesaj dahi atmadıklarını söyledi. Defensa Central adeta böyle İspanyol basınına bomba gibi düştü. Bu haberle, bu Juventus haberini bu kadar net yalanlı basın aracıyla yalanlandığını ben ilk defa gördüm. Şaşırdım. Güzel oldu. Güzel bir haber. Peki ama bugün işte geçiyoruz haberin ikinci kısmına. Asıl bugünün yayınımızın da konusu bu haber olacak. Arda Güler'le ilgili 110 kişiyiz. Beğenelim, habere geçelim. 110 tane beğeni alalım. Bir hemen yayını beğenelim. Hemen habere geçiyorum anlatmaya. İlk defa duyacaksınız bu haberi. Florentino Perez Noel yemeğinde oyuncularla bir araya geldi. Yemekte biraz zaman fırsat bulmuş muhabirler, Defensa Central muhabirleri. Tabii ki bir tek basın olarak Defensa Central'ın bir iki gazetecisi davet edilmiş bu yemeğe ve onlara bu konuk olarak yer ayrılmış. Mevcut durum ayrıca futbolcularla kesinlikle ilgisi olmayan konularda konuşulmuş, hayattan gündelik falan. Noel yemeğinde buluşmuşlar. Real Madrid'in başkanı en çok birlikte olduğu isimlerden biri de Arda Güler'di diyor. Arda Güler'i Madrid'in çok önemli bir varlığı olarak görüyor Florentino Perez. Başkan Türk oyuncusunu çok sevdiğini ve Arda Güler'e şunu söylemiş. Uzun yıllar Real Madrid'de oynayacaksın. Real Madrid'in uzun yıllar kaptanı olacaksın. Bak bu söylediklerimi de göreceksin demiş. Aynen bu şekilde. Kariyerini Madrid'den geçeceğini ve Madrid'de sona ermesini istediğini söylemiş Florentino Perez. Ve Arda Güler bunu duyarken, yani tabii ki bu anlar yok. Bu yemekte konuşulan bir durum. Arda Güler bu sözleri duyarken, yani Florentino Perez'le konuşurken, yani yüzünde öyle bir şaşkınlık olmuş ki o şaşkınlığı oradaki herkes görmüş. Yani bütün herkes ne konuşuyorlar diye falan Arda Güler'le Florentino Perez'e bakmışlar. Peki bu yemek sırasında bir de kapalı kapılar arkasında, yani kapalı kapılar değil de yani Arda Güler'den uzakta birazcık habere heyecan katmışlar. Florentino Perez'in bu mesajı Arda Güler'in yeteneğine olan inancını gösteriyor. Ancak aynı zamanda transfer piyasasında en çok öne çıkan isimlerden biri ve Florentino Perez bu haberlere ve söylentilere de son vermeyi amaçlıyormuş. Önümüzdeki günlerde Carlo Ancelotti'den daha fazla süre almasını direkt kendi isteyecek ve kamuoyuna yapacağı bir basın açıklamasıyla Arda Güler'in herhangi bir takıma transfer olmasını veya transfer edileceği söylentilerin tamamen önüne geçmek için kamuoyu aracılığıyla, basın toplantısı aracılığıyla bunu da böyle deklare etmeyi planlıyormuş Florentino Perez. Yani Arda Güler gerçekten kulaklarına inanamamış söylediği sözden sonra. Yani kim olsa inanamaz yani. Real Madrid gibi bir kulüpte zaten 19 yaşında gelmişsin ve Real Madrid kulübünün başkanı sana diyor ki sen kariyerini Madrid'de bitireceksin, buna inanıyorum ve çok uzun yıllar oynayacaksın ve bir gün çok uzun yıllar da bu takımın kaptanlığını yapacaksın diyor Florentino Perez Arda Güler'e. Yani daha büyük bir onore etme yoktur. Yani benim anladığım kadarıyla Carlo Ancelotti'nin vermediği değeri Florentino Perez Carlo Ancelotti'nin değerine vermeye çalışıyor Arda Güler'e. Yani onu sürekli pohpohluyor, sürekli onu pohpohlamak değil de en azından hakkını verilecek, onore edecek bu zor günlerde psikolojik bir baskı, çok gol atamadı falan ya, bir süre psikolojik bir baskı hissetti üzerinde. En azından bunları atmak için kendisi başkan olarak devreye girmeyi hissediyor ve bunun ne kadar iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu görüyoruz bu haberde de. Evet, şimdi gelelim yorumlara. Evet, Oktay Barızoğlu baba hoş geldin diyelim. Doğukan, Dünya Kupası elemeleri grubumuzu kısa değerlendirir misin? İnanın çok zor bir gruba düştük. Gürcistan'ın falan hiç öyle şeyine bakmayın. 3. torba falan. Gürcistan çok zor bir takım. Bulgaristan da zor bir takım. Gürcistan'da
Madrid'in ilgilendiği oyuncular var. Çok ciddi söylüyorum ki Premier Lig'den oyuncular, İspanya Ligi'nden oyuncular var. O yüzden Gürcistan zor. Aynı şekilde Bulgaristan'da yani tabii ki Türkiye'ye göre kolaylar. Bana kalırsa Gürcistan da Türkiye'ye göre zayıf bir takım fakat kendi torbalarında seçebileceğimiz en zor takımları seçtik. Yani İspanya'yı seçtik. Son şampiyonu seçtik. Ve yani Euro 2024 ve ondan sonra da şeyi seçtik. Gürcistan'ı seçtik. Yani çok kaliteli isimler var. Zor bir kura seçtik. Ama gene de şu anda Türkiye'nin hedefi şey olmalı. Kesinlikle ikincilik olmalı. İkincilik noktasında bir yerlere gidebiliriz. Sonuçta bir kura şansı. Playoff'ta eğer kolay bir rakip gelirse onu da geçeriz. Ama playoff'ta böyle hani bazen tökezliyorlar ya, Fransa falan ikinci oluyor. O gibi durumlarda artık yapabilecek bir şey yok. Adamlar acayip oynuyor, acayip zor. Kesinlikle öyle ve yani ters takım, çok ters takım. Yani biraz şanslıysak, sakatlıkları falan varsa öyle geçeriz. Normalde de geçeriz ama çok zorlanarak geçeriz. Geçemeye de biliriz, onu da söyleyeyim. Gürcistan, bir de şöyle bir şey var. Türkiye belki Bulgaristan'a puan kaybeder ama Gürcistan'ı ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Çok net söylüyorum. Hatta İspanya sürprizi de yapabilirler. Gerçekten yani bu da olabilir. Zor bir takım, evet. Bakalım ne diyorlar. Hocam ben sana zaten demiştim Arda'yı kaptan yapın diye. Doktor Dürel, Çağla, Koca Mustafa hoş geldin. Arda ilk 11'miş. Şimdi son dakika havalı GT veriyor haberi. Katılmıyorum. Kerim. Valla ne yalan söyleyeyim, Portekiz Ligi'ni bile daha dinamik bulurum İtalya Ligi'nden ziyade demiş ve Gürcistan Atilla Cahit. Evet. İyi akşamlar, iyi seyirler. 146 beğeni var. Evet, 158 kişi var, 165 kişi var, 46 beğeni varmış. Lütfen en azından 90'a 100'e çıkaralım beğeni sayısını. Hepimiz aynı anda beğenirsek zaten 165 daha beğenmiş olur. Lütfen yayını beğenelim. Ve evet, bugün geçiyoruz diğer haberlere. Kesinlikle Ziyech ve Nelson gidiyor. Sabırlar taştı habere. Ziyech ile ilgili bir gelişme var. Fransa Ligi'nden Rennes takımı teklif yapmaya hazırlanıyormuş. Ziyech'in menajerleri daha doğrusu Rennes'le bir görüşme sağlamışlar. O noktada bir şey var ama Nelson'la ilgili henüz bir gelişme yok ama kesinlikle ve kesinlikle Ziyech ve Nelson'un Ocak ayında gideceği söyleniyor ve bir sonraki Galatasaray haberi Osimhen'le ilgili. Gene Fransa Ligi'nden Galatasarayları ilgilendiren bir haber. Paris Saint-Germain, bu arada haber La Gazzetta dello Sport'un haberi. Paris Saint-Germain 75 milyon euroluk ücreti, serbest kalma ücretini ödeyip Osimhen'i bitirmenin derdine düşmüş şu anda. Evet, Hakim Ziyech satılacak. Yani kiralık falan düşünülmüyor. Kesinlikle gönderilmesi düşünüyor Hakim Ziyech'in. Osimhen hazırlığıyla ilgili de Luis Enrique rapor sunmuş yönetime ve kesinlikle Osimhen'in transfer edilmesini. Bu arada Paris Saint-Germain zaten başarıyı açan Fransa'da yapıyorlar. Zaten Fransa'da kimse çok zor, işte aradan bir Lille falan çıktı. Başka bir takımın çıkması gerçekten mucize gibi Fransa Ligi'nde ama Avrupa'da bir başarı olmayınca ya en azından bir final görmek istiyorlar. O yüzden de çok büyük şimdi tekrardan yatırıma bak. Yani Neymar'lar geldi, Messi'ler geldi, Mbappe zaten yıllarca orada oynadı ve o başarı gelmedi ve çok büyük bir yatırım yapıldı buraya. Yani Arap sermayesi aktı Paris Saint-Germain'e ve doğal olarak da bunun artık karşılığını almak istiyorlar. Sanırım ilk hedefte Osimhen transferi için girecekler fakat Chelsea ve Arsenal da Osimhen'i istiyor. Ama Chelsea ve Arsenal şu anda Ocak ayında herhangi bir şey yapmak istemiyorlar. Yani şu anda sezonu böyle bitirelim. Zaten Chelsea iyi gidiyor. Tabii şampiyonluk hedefi yok ama üst sıralar hedefi var Premier Lig'de Chelsea'nin. Konferansta kupa hedefi var ki zaten kim alacak başka kupayı, yani belli. Chelsea'nin alacağı. Onun dışında takım mı var Konferans Ligi'nde doğru düzgün? O yüzden de önümüzdeki sezona böyle bir hazırlığa girecekler. Ocak'ta bu parayı harcamak istemiyorlar. Ama Paris Saint-Germain Ocak'ta bir sürpriz yapabilir. Fakat her koşulda Osimhen'in kararı öncelikle. Osimhen Galatasaray derse Galatasaray'da kalacaklar. Peki geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Ocak ayında ayrılacak ilk isim belli oldu. Samet Akaydın Atletik Bilbao maçında ben zaten Bilbao'nun da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Ondan daha iyi bir takım yok kesinlikle ki
çok önemli bir oyuncularını sakatlığa maruz kaldı. Sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı Nico Williams. Nico Williams'ın çıkması belki de Fener'in fark yemesinden önüne geçti. Çünkü abisi Iñaki Williams ne kadar atak da olsa, ne kadar etkili, yetenekli de olsa onun yaşı 30-31 falan olması lazım. Bir yerden sonra onun pil bitti. Onu gördük ama Nico'nun bitmezdi. İlerleyen özellikle 60-65'ten sonra inanılmaz etkili olurdu. Açıkçası ben gerçekten handikaplı Athletic Bilbao düşünüyordum. Düşündüğüm gibi oldu ne yazık ki. Yani çünkü futbolda bazen her şey gözünün önündedir. İstatistikler, oyunlar, her şey ve bir gerçek vardır ki o gerçek karşımıza çıktı. Çok istedim. Bir yerde gerçekten herkes üstüne geldi Jose Mourinho'nun. Oyunu domine ettik dedi zaman zaman. Nerede domine ettik falan dediler de Jose Mourinho doğru söylüyordu. Fenerbahçe oyunun en az 30-35 dakikasını domine etti. Geri kalan kısmında tamamen Athletic Bilbao üstünlüğü ele almıştı. Ama Fenerbahçe'nin de üstün oynadığı, golü bulabileceği dakikalar vardı. Ama olmadı. İşte o gol, o dakikalardan birinde gol olsaydı başka olurdu ya da Samet oynamasaydı çok başka olurdu. Onu da söyleyeyim. Samet'in oynaması zaten çok mantıksız. Samet yani kaçıncı teknik? Fatih Terim aynı hatayı yaptı ya. Panathinaikos'ta aynı hatayı yaptı. O maç Fatih Terim'i gönderdiler o maçın sonunda. Yani öyle bir oyuncu. Samet'in yaptığı hata Altay'a o golü yedi diye Euro 2024'te kendi kalesine attı. Altay'ı suçladılar hatta. Yani sosyal medyada inanılmaz. Altay'dı değil mi kalede? Yok, Mert miydi kalede? Onu bir hatırlatırsanız. Yani kaleciyi suçladılar milli takımda. Ki kalecilerin hepsi top kendilerine atılacağı zaman out çizgisine doğru kalenin dışına çıkarlar ki topu orada karşılarlar. Ola ki ayağından top ayağının altından kayar gider kaleye girmesin diye. Bu bir kalecilik kuralıdır ve defans oyuncularına aynen Altay vardı. Defans oyuncularına daha 12-13 yaşında da altyapılarında öğretirler. Kaleciye geri pas atacağın zaman kalenin içine doğru, iki kale direğinin arasına doğru atma. Dışarı doğru at. En azından kaleci bir şekilde bir hata yaparsa top kornere çıksın diye. Ve bu adam Doğukan'ın da söylediği gibi nasıl oynayabiliyor ben de anlamıyorum. Nasıl hala milli takıma seçiliyor? Hala da seçilecek mi bilmiyorum. Ama bence Anadolu kulüplerinden herhangi birini getirseler bile yeterli. Samet'ten daha iyi oynarlar. Ve Samet de Ocak ayında gidici, sanırım bundan sonra hiçbir maça çıkmayacakmış. Fenerbahçe'de 3177 dakika oynamış şu ana kadar, Fenerbahçe'de 41 maça çıkmış ve Ocak ayında gitmek istiyor. Mental olarak tamamen çökmüş durumda. Peki geçiyoruz. Bu başarı gündem olmadı diye buz pateni sporcumuz İlyas Karadağ kısa süre içerisinde, sadece 2 ayda, bakın 2 ayda bu çocuk neler yaptı haber olmadı, haber. Yani ben evet kendi çalıştığım kanalda bunun internet sayfasında bunu haber yaptım, okey, ama bizim de ulaşabildiğimiz insanlar var, daha büyük gazeteler var, küçücük böyle tırnak kadar haber yaptılar çocuk. 2 ayda ne yapmış çocuk biliyor musunuz? 14 yaşındaki İlyas Karadağ Polonya, Bulgaristan ve Macaristan'da düzenlenen uluslararası yarışmalarda toplamda 13 altın madalya kazandı. 2 de gümüş madalya. 15 maça çıktı. 15 yarışa çıktı. 13 altın madalya kazandı. 2 gümüş madalya kazandı. Bu çocuk haber olmadı ya. Yazıklar olsun. Haber olmadı şu çocuk ya. Büyük gazeteler, fanatikler, ajans sporlar manşetin birinci sırasından göstermeniz lazımdı bunu. Ufacık altlara koymuşsunuz bu çocuğu. Yazık. Vallahi yazık. Hedefi neymiş? Dünya gençler rekorunu kırmayı, uzun vadede de olimpiyat ve dünya şampiyonluğu madalyalarında kazanma istiyormuş. Haydi İlyas, biz seninleyiz, kalbimiz seninle diyoruz. Geçiyoruz Bursaspor'a. Önemli. Bursaspor'un çok büyük bir sorunu var. Ekonomik sorun. Çok doğru bir hamle. Bursa'nın firması TOG Bursaspor'a sponsor olmuş ve bundan sonra büyük bir destek olacak Bursaspor'a. Çok yakın zamanda, ben yani çok yakın dediğim 3 ay 4 ay değil tabii ki, 3 sene 4 sene içerisinde Süper Lig'e tekrardan gelebileceklerini düşünüyorum. Bursaspor'un çok iyi gidiyorlar. Büyük bir taraftar desteği var. Ve geçiyoruz. Gene haber olmayan bir başarı. Çok büyük bir başarı ve gene haber olmadı. Tabii ki ben yaptım. Tabii ki bunun haberini ben hazırladım. Kayakla atlama milli takımı Dünya Kupası'nda ilk defa milli takım olarak mücadele ettik. Türk milli takımı ilk defa Dünya Kupası'nda mücadele etti. İlk defa o takımların içerisinde
Türk bayrağı sallandı. Bakın ilk defa yaşandı. Bunlar haber olmuyor. Ben anlatıyorum. 194 kişiyiz. En azından 194 kişiye ben ulaştırabildim bu haberi. Türkiye Kayak Federasyonu daha önce bireysel olarak yarışan milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir ilk kez Dünya Kupası'nda takım yarışında boy gösterdi. Almanya'da organize edilen finalde yarışan milli sporcular ilk turda 205.3 puan, ikinci turda da Muhammed Ali Bedir'in 114, Fatih Arda İpçioğlu'nun 131 metre atlayarak Türkiye'ye takım yarışında 30 puan kazandırdı. 12 takım vardı ve 10. olarak, yani arkamızda 11 takım da olabilir bu arada, net bilmiyorum çünkü kaçırdım yarışmayı. Yoldaydım, başka şehirdeydim, İstanbul'a döndüm, yarışmayı izleyemedim, müsabakayı. 10. sırada tamamlamışız milli takım olarak ama bu bir ilk. Fakat bugün ne oldu? Bugün az evvel 1 saat önce canlı da izledim yani. Bugün yine atladılar. Muhammed Ali Bedir elemeleri geçti fakat final turuna kalamadı. 117 metre atladı. Fatih Arda İpçioğlu ilk turda 131 metre atladı ve final turuna kaldı. Final turunda da 134.5 atlayarak 20. olarak bitirdi. Bu arada şöyle oluyor. 50 tane sporcu atlıyor. En iyi 30 final turuna kalıyor ve en iyi 30'un da birinciden 30'a kadar sıralanıp Dünya Kupası puanı kazanıyorlar. Fatih Arda İpçioğlu 20. sırada bitirerek şu anda benim izlediğim, yani ben çok eskiden takip ederim kayakta atlamayı. Gregor Slanišajer'lerden beri takip ederim. Çok eski oyuncu. Kamil Stolar'ın ilk atlayışlarını biliyorum ben. Çok uzun yıllarda takip ettiğim için 20. sıra Türk bir sporcu için en iyi sıra şu anda. Ama bizim şeylerimiz çok sıkıntılı. Yani öyle sponsor bulma falan çok daha sonra iCrypek sponsor oldu. Çok uzun yıllar sonra sponsor bulabildik ayakta atlama milli takımı ve sporcularımız. O yüzden aynı şartlarda değiliz. Yani bir Hollandalıyla, bir Polonyalıyla, bir Sırpla veyahut da ne bileyim, zaten şeyleri saymıyorum bile. Avusturya'yı da, Norveç'te, işte Finlandiya, bunları saymıyorum bile. Bunlar çok çok üstünler bu sporlarda. Onların inanılmaz tesisleri var, inanılmaz hocaları var, çalışıyorlar. Eski büyük şampiyonlarla çalışıyorlar. Bizim sadece Erzurum'da var bir tane standımız, kayakla atlama standımız ve sadece orada çalışabiliriz ya da sporcularımız işte para vererek Avrupa'ya gidip oradaki standlarda çalışabiliyorlar ve öyle hazırlanıyorlar ama onların kendi evi ve çok 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 avantajlılar. Ona rağmen Fatih Arda İpçioğlu, Markus Eisenbichler gibi eski bir Almanya şampiyonunun da üstüne çıkarak 20. oldu yani, ki geçen sezonda onu elemişti bir duelloda. Evet. Bugünkü haberler bu kadar Arda Güler'le ilgili. Valla milli sporcularımızı da elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Abi Semih Saygıner acayip ya, nereden aklıma geldiyse diyor. Fizik kanunu mahvediyor Semih Saygıner abimiz diyor. Evet, Semih Saygıner. Oğuzhan millet Leverkusen Juventus diyor. Bak bana kaç kez dedim, Arsenal ve Bayern Münih ikisi de çok fena bastırıyor. 85 milyon euro diyor aklananlı. Mustafa Dura. Arda Ancelotti'nin kafasındaki oyuncu değil maalesef. Real'in patronu Ancelotti olduğu sürece bu kesinlikle. Real'in patronu Florentino Perez. Teknik direktör Ancelotti. Ancelotti kenarda istediği kadar tutar Arda Güler ama sonuçta Ancelotti gidici, Perez kalıcı. İlyas demiş doktor diyor. Gerçekten utanç bize yeter. Duyurduğun için çok sağ olsun. Mustafa Selçuk teşekkür ederim. Arda ilk 11'de evet havalı GT söylemişti. Atilla Cahit çocuk o kadar madalya aldı gerçekten. İlyas muhabbeti iyi olmadı gerçekten diyor İlyas. Bence Arda ilk 11 oyuncusu maçtan sonra bir sene maçtan maça bir sene sürmez diyor. İlyas acayip oldu. Kıyamet gününe kadar altyapı testini kimse cazip bulmuyor. O ne demek be? 40 milyon Altınoğlu altyapısı oluşturmak istesek kimse sponsor olmaz ama Osimhen'in transferi için birkaç yıllık gerçekten bak bu konuda çok haklısın. 40 milyon dolarlık bir yatırım yap Türkiye'deki şu anda Süper Lig'de, yani geçtiğimiz sezon en azından Süper Lig'de ilk 10'da bitiren takımların hepsine 40 milyon doları sıralarına göre dağıt. İşte birinciye en çok parayı ver, ikinciye ondan biraz az falan, böyle 40 milyon doları dağıt ve bunların kuruşu kuruşuna altyapıya harcanma teminatını al takımlarda. Osimhen transferine 75 milyon verecekler, yani sponsor arıyorlar. Bakın bu 40 milyonluk yatırım çok daha büyük şeyler başarır Türkiye'de. 40 milyon dolar ya, çok büyük bir para. Altyapı için gerçekten büyük bir para. Ve bu paraları yani gözden çıkardığımız zaman
siz oyuncuları bu sefer 75 milyona Osimhen'i mi alsak değil de Osman'ı 70 milyon euroya istiyorlar haberleri yaparız işte bu paraları harcadığınız zaman. O zaman zaten kar ediyorsunuz. Bakın Avrupa'da büyük kulüplerin birçoğunda bu borç, tabii ki onların da borcu var ama bunlar senetli borçlar. Karlarını koydukları zaman o borçların üzerinde zaten hepsinin karı. Bir şekilde kötü giden takım bile piyasasını iyi yapıyor. Yani transferini iyi yapıyor. Altyapıdan birini çıkarıyor. Bir şekilde o ekonomiyi döndürüyor ama biz her zaman işte borç, devlet şey versin, vergi affı versin falan filan. Yani bu takımlarımız bunlarla mücadele ediyor veya sürekli işte bu Galatasaray'da yok ama taraftar çok istiyor bunu. Yani Galatasaray taraftarı bir Ali Koç gibi bir başkan istiyor açıkçası. Cebinden çıksın 300 milyon doları koysun masanın üstüne. Mesela Fenerbahçe'nin bu şansı var. Sürekli Aziz Yıldırım zengin, Ali Koç zengin, paraları koyuyorlar falan. Yani ne yazık ki Süper Lig'de böyle bir sıkıntı var. Para sıkıntısı var. Parayı sadece harcıyoruz. Biz para kazanmayı istemiyoruz. Ali Koç bunu bir şekilde yapıyor ama Ali Koç da göze batmamak için yapıyor. Gelecek için değil. Ali Koç'un da zaten hedefleri hep kısa vadeli kazanmak. Yani hemen bir şampiyon olalım. Hani böyle bir Avrupa hedefi bile yok Fenerbahçe'nin. Umursamıyor bile Avrupa'yı. Sadece Süper Lig'de şampiyon olma hedefi var. Çünkü Ali Koç'un şeyi var orada, biraz ağırlığı var. Ama dediğim gibi altyapılara o kadar önem verilmiyor. Zaten altyapıların birçoğunda da zengin iş adamlarının çocukları, eski futbolcuların çocukları ya da o aidatı verebilen ailelerin çocukları geliyorlar. Benim oğlum futbolcu olsun. Senin oğlun futbolcu olsun da senin oğlunun bakalım yeteneği var mı? Bakıyorsun işte Efe Akman falan giriyor. Son dakikada işte 90 dakika tuttuğun maçı son 1 dakikada veriyorsun işte böyle torpille. Torpil demeyeyim de sözümü geri alıyorum. Torpil demiyorum. Ama nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde Efe Akman giriyor. Oyuna giriyor yani. Acayip işler. Ercan Demir, kesene bereket. Çok teşekkür ederim Ercan. Oğuzhan, bugünkü maç için tahminin var mıdır? Dinlemek isteriz. Ya bugünkü maç Real Madrid çok rahat alır bence. Çünkü toparlandı Real Madrid. Öyle de bir durum var. Yani başka bir sonucu ben sürpriz olarak değerlendiririm. Juve Kenan'ı satmaz, inanmayın bile. Yok, Kenan'ı satma gibi bir durum yok zaten. Arda oynar mı bugün? İsa Mamedov. İlk 11 Arda. Az evvel arkadaşlarımız verdi haberi. Altınordu altyapısı Arsenal. İnşallah Harun K. Altınordu 40 milyon euroya gibi bir parayla kurmuşlar. Cengiz Ünder, Çağlar Sözcü, Berke Özer hepsi oradan çıkma. Çok doğru söylüyorsun. Ve evet. Blueberry Plus çok teşekkür ederim. Kesene bereket ve ne diyor? Arda bu akşam bir gol atar bence. Arda bu akşam bir gol atsın da bence. Yani tam da bu haberlerin üzerine inanılmaz güzel olur. Yani Florentino Perez haberlerinin üzerine bugün de golle taçlandırırsa yemede yanında yat deriz. Tam Perez yemekte Arda'ya gelecekte kaptan olacağını söylemiş. Ha evet. Torpil yüzünden ne genç yıldızlar kopuyor. Ya benim de var böyle bir iki tane tanıdığım. Yaşça benden küçükler ama Yedikule'de falan, ben koca Mustafa Paşalıyım İstanbul'da ve Yedikule Spor Kulübü var bize çok yakın. Orada oynayan işte benim bir iki arkadaşımın kardeşi vardı. Çok yeteneklilerdi ama işte Türkiye'deki lise sistemi çok farklı. Yani bir spor listemiz yok. Meslek lisesi gibi spor liseleri açılmalı. Yani çocuklar lisedeki derslere mi odaklansın, spor kariyerlerine mi odaklansın, bunun kararını veremiyorlar. Çünkü diyorlar ki eğer ki ben bu işten sakatlanırsam, ola ki işte futbolculuk yapıyor, çok yetenekli ama bir şey oldu, 17 yaşında sakatlandı ve bir daha belki de dönemeyecek futbola. O noktada lise hayatını, yani eğitim hayatını da kaybederse, bu çocuk üniversitede okuyamazsa o zaman çok zor bir yerlerde tutunması, gelecek kaygısı yaşıyor çocuklar. Bu nedenle aileler de genelde spor mu okul mu noktasında karar vermede aileler %90 okulu tercih ediyor. Çok küçük bir kısmı belki de hani kendi çocuğuna güvence verebilecek, geleceğine güvence verebilecek aileler sporu ön plana atarlar. Hadi gitsin oradan yürüsün falan desinler ama birçoğu kesinlikle öncelikle eğitim, kariyer diyorlar. Çünkü bir futbol gerçekten bir risk yani. Sonuçta o kadar yetenekli de olmayabilir ama Avrupa bu işi nasıl çözdü? Bir kere Avrupa'da siz işte Liverpool akademideyken veya işte Paris Saint-Germain akademi var. Çok önemli akademilerden biridir.
Oralara girdiyseniz öncelikle eğitim hayatında bazı şeylerde 1-0 öne geçiyorsunuz. Mesela işte beden eğitimi öğretmeni falan gibi şeyler. Onlardan bahsediyorum. Veya işte spor üzerine meslekler noktasında lisans. Bu noktalarda zaten 1-0 öne geçiyorsunuz. Bu okullara, özellikle spor okullarını tercih ettiğiniz zaman. Sonrasında tamamen spora yöneliyorsunuz ve o kadar yetenekli olmasanız bile sizi fizik, kondisyon ve teknik anlamında inanılmaz geliştiriyorlar ve sizi eğitiyorlar. Bakın teknik yani futbol yeteneği, çalım alım, ondan bahsetmiyorum. İşte iyi pas atabilme, iyi şut atabilme, işte oyununa hakim olma, oyunu görme, kime pas atabileceğim, boşlukları yakalama. Bunlar noktasında aynı zamanda sizlere sadece futbol eğitimi vermiyorlar. Sizin zekanızı geliştirecek eğitimler de veriyorlar. Çünkü zeka da çok önemli futbolda. O oyunu kurmak, oyunda kime pas atmak, oyuna müdahale edebilmek futbolcuyken. Bunları da geliştiriyorlar. Fizik yüklüyorlar size. Sizin fiziğinizi ve kondisyonunuzu yükseltiyorlar. Zaten siz standart bir futbolcuya dönüşüyorsunuz. O noktadan sonra zaten iyi bir kulüpte, birinci liglerden birinde çok rahat oynayabilirsiniz ve büyük paralar kazanabilirsiniz. 2 milyon dolar, 3 milyon dolar gibi, yani en azından bundan sonra hayatınızı kurtaracak kadar bir parayı kazanabilirsiniz. Biraz da yetenekliyseniz işte o zaman Bellingham'lar falan oluyor. Çok çok noktalara çıkıyor her şey. Yani Avrupa'da bu işler böyle, sporla ilgilenen çocuklar gelecek kaygısı yaşamadan o noktalara geliyorlar ve çok fazla yetenek çıkarıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Sakatlandın mı? Spor hayatın bitti mi? Okulda mı okumadın? Yandın. Yandın. Okul okumamışsın. Sakatlanmışsın. Spor hayatın bitmiş. 21 yaşındasın. Hiçbir şey yapamıyorsun şu anda. Hadi en baştan okulu okuyayım diyorsun. Gece lisesine gideceksin. Üniversiteye gideceksin. Hop 27'de çıkmışsın sokağa. Herkes bütün işleri kapmış. Türkiye'deki sıkıntı bu işte. Çok, Galatasaray'ın altyapısı kötü. Bak net söylüyorum. Atilla Cahit çok doğru söylüyor. Galatasaray'ın altyapısı kötü. Blueberry Plus çok teşekkür ederim. Yeni üyemiz. Türkiye'de zor o işler. Atilla Aga, altyapı tesisleri bile yok. Maç oynamıyor. Sahalar yok. Tek saha paylaşıyor. O zaman 12 yaşındaki olan sadece 3 ayda bir antrenman. Öyle olmuyor. Doğru söylüyorsun. İyi oyuncularımızın büyük çoğunluğu Alman altyapı zaten. Aynen öyle. Milli takımın birçoğu Almanya'dan geldi. Öyle tamamlıyoruz. Daha da hala Almanya'dakileri bulmaya çalışıyoruz. Kaçırmamaya çalışıyoruz. Rahmetli İlhan Cavcav skor başarısı sattıkları oyuncularla altyapıyı da inşa etmişti. Sonra da Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Berat Özdemir gibi yıldızlar çıkartabildiler. Böyle yatırım. Yani Arda Güler Cavcav'a bağlayamam da, Arda Güler tamamen şey gibi. Arda Turan'ın çıkması gibi, işte 15 yılda bir yetenek çıkıyor ya bir yerlerden. Öyle bir şey Arda Güler. Çünkü Cavcav'dan çok çok sene sonra. Arda Güler şurada kaç senedir var. Hocam bizde düşenin dostu olmaz. Çok doğru söylüyor. Türkiye'de insanlar birbirinin üzerine basarak yükselmeye çalışıyor. Mbappe yok Real rahat kazanır. Bugün izlesin kenarda nasıl santrafor oynanır diye. Murat Lale Arda bugün ilk 11'de golü var bugün diyor. Murat Lale best team. Yaş ilerledikçe şanslar acımasızca azalıyor. Best team'in çok güzel bir söz. Yaş ilerledikçe şanslar acımasızca azalıyor. Bunu ben tweet'te atarım best team. Şimdiden kusura bakma. Çok güzel bir söz söylemişsin. Vietnam'dan selamlar Fatih. Fatih Öztürk. Vietnam'a selamlar. İlk defa bu kadar uzak doğuda bir ülkeden izleyenim var. Çok hoş geldin diyorum ama yayın bitiyor. Büyük kulüplerin antrenmanları, kondisyonları vesaire benzeri maçlar daha yorucu. Arda ilk başlarsa çok bocaladı bence. Yeni kendine geliyor. Gelişim var. Ama Blueberry ilk başlarda Arda yani maçlara çıkmıyordu. Tam böyle maç şeyini yakalayacak, formunu yakalayacak. Kenara oturdu. Yani Euro 2024'ten gelmiş, fizik kondisyonu iyi. Çok kısacık bir tatil yaptı Arda Güler. Çok kısa. Ya tam oynatması lazımdı. Tam zamanıydı. Oynatmadı. Bu sefer durdu. Sonra çıkardı. İlk maçta da bocaladı doğal olarak. Yani böyle bir şey. Vietnam nasıl reis? Vietnam'da saat bayağı şu anda gece 2-3 falan olması lazım. Bayağı şeyde gece geç vakitlerde Fatih Öztürk bizi izliyor. Enteresan Vietnam nasıl? Arda golünü attı, morallendi, bugün şov yapacak gibi bir his var içimde diyor Seha Ay. 184 kişiyiz. Lütfen yayından çıkmadan hemen önce bir beğeni. 1.41'miş. 2 değilmiş. Ben 2-3 falan dedim ama 1.41'miş.
Beğene basalım. Yayın bitti çünkü. Bugün hepinize teşekkür ediyorum. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sürçülisan ettiysem de affola. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.